Türkiye bu saldırının arkasından İsrail'in meydan okumalarına pabuç bırakır mı? Tabii ki hayır. Şimdi bunların hepsi ihtimali İsrail'i rahatsız etti. Suriye'nin toprak bütünlüğü, Türkiye'nin toprak bütünlüğü kadar önemli. Suriye'siz savaş, Mısır'sız barış olmaz. Biz bu hatırlatmayı bu sene de yapacağız, seneye de yapacağız, 5 sene, 10 sene, 20 sene yapacağız. Mekke ittifakına Suriye'de girecek. GZT'den herkese merhabalar. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Furkan Kaya hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum Zeynep Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bugün İsrail'in Suriye'de vurduğu üs hakkında konuşacağız ve detaylar hakkında konuşacağız. Ama ondan önce hocam biliyorsunuz bizim izleyicilerimize bir abone çağrımız oluyor. Siz izleyicilerimize abone olmaları ile ilgili ne söylemek istersiniz? Zeynep Hanım, tabii ki bu kıymetli içerikler büyük bir emekle hazırlanıyor. Dolayısıyla takipçilerimiz de bizi izlemeye devam ediyorlar ama takipçi sayımızın da abone sayımızın da bu oranda artması gerekiyor. Dolayısıyla bu videomuzu ve diğer videolarımızı hem beğenmelerini hem de tabii ki abone butonuna tıklamalarını buradan rica ediyorum. Çok teşekkürler hocam. İlk sorumla başlıyorum. İsrail Suriye'deki önemli bir askeri üssü vurdu. Şimdi ne olacak hocam? Şimdi tabii biliyorsunuz Türkiye, Zeynep Hanım, özellikle Esad sonrası dönem devrim süreci ve Şara hükümetinin kurulmasıyla beraber Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, Suriye'de milli seçimlerin gerçekleşmesi ve Suriyelilerin güvenle kendi topraklarına dönmesi açısından büyük bir mesai harcıyor. Hem Türk Dışişleri hem Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve biliyorsunuz yıl sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bir Şam ziyareti düzenlemeyi planlıyor. Bu çok kritik olacaktır. Ve İsrail açısından da terörsüz Türkiye ve terörsüz coğrafya Türkiye'nin devlet politikası oldukça rahatsızlık uyandırdı. Çünkü Türkiye hem kendi topraklarında PKK'yı bitirmek ve sınır ötesi coğrafyada bataklığı kurutmak üzere ve onun organik kolları olan YPG, SDG, PYD gibi örgütlerin, terör örgütlerinin de tamamen imha edilmesi noktasında büyük bir strateji takip ediyor. Ve son tabii ki hem yapılan operasyonlar 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, Pençe Harekat operasyonları terörün kılcal ve ana damarlarını kesti. Ve amaç neydi? Doğu Akdeniz'e ulaşan İskenderun Körfezi'nin çıkışı olan bir teröristan yapılanması. Yani bir kukla rejim, kukla devlet. Ve Türkiye bunu imkansız hale getirdi. İmkansız hale getirmekle kalmadı, bir de derinlik oluşturdu. Bir güvenlik derinliği, bir stratejik derinlik oluşturdu. Şimdi burada geldiğimiz süreçte özellikle İsrail'in hem Gazze katliamı, Lübnan saldırıları ve katliamı ve Suriye'de işgal ettiği coğrafyaların daha da ötesine geçmek. Şimdi Golan Tepeleri biliyorsunuz 67'den beri İsrail'in işgali altında. Bir de Süveyda bölgesi, oradaki ağırlıklı dürzileri kullanmak suretiyle bir Davut Koridoru açmak. Efendim nasıl diyelim, Deir Zor, Sincar, Kamışlı ve oradan da tabii ki Süleymaniye hayalleri vardı. Ama işte terör damarları kesildikçe o Davut Koridoru hayalleri de suya düştü. Fakat her şey bitmedi. Çünkü Şeyh Dağı bu sefer işgal altına alındı biliyorsun. Onlar Hermon Dağı diyorlar ve orada Şam'ın yaklaşık 20 kilometre kadar da yakınına geldiler işgalle beraber. Şimdi biliyorsun Suriye daha yeni toparlanıyor. Şimdi hava savunma sistemleri yok Suriye'nin. Suriye'nin ordusu daha yeni toparlanıyor ki daha da iyi olacak inşallah terörün temizlenmesiyle. Güvenlik boşlukları var ve bilhassa Palmira bölgesi çok kritik bir üs ve orada Türk askerinin varlığı söz konusu olabilir eğer Suriye'nin böyle bir daveti olursa, devlet daveti. Şimdi bunların hepsi ihtimali İsrail'i rahatsız etti. Ve son saldırı, yani hemen hemen 70 kilometre mesafede Türk sınırına ve orası bizim harekat bölgemiz biliyorsunuz. Buraya yapılan saldırı Türkiye'nin buraya üs kurmak, Türk askerinin burada varlığı sebebiyle bahane edildi İsrail tarafından. Ama biz Ankara hükümeti ve tabii ki Şam hükümeti bunu reddetti. Böyle bir durum söz konusu değil dedi. Şimdi yer neresi? Ebu Zuhur hava üssü. Peki nerede bu Ebu Zuhur hava üssü? Halep, İdlib, Hama üçgeninin kontrol edebilecek stratejik bir noktada. Şimdi İsrail'in özellikle saldırgan siyasetinin de önemli parçası olabilecek kalibrede bir bölge ve Türkiye'ye karşı da büyük bir meydan okuma sahası olarak bunu görüyorlar. Ve 18 Ağustos'ta 8 adet hava saldırısı düzenlediler bu bölgeye. Ve piste zarar verdiler. Daha önce de biliyorsunuz savaş döneminde de çok büyük zarar görmüştü. Şimdi bunun jeopolitik mesajı şu. İsrail kendince diyor ki ben Esad sonrası dönemde Suriye'de oluşan askeri boşluğun Türkiye tarafından doldurulmasına müsaade etmeyeceğim. Mesajı bu. Şimdi bu denklem, daha doğrusu Rusya'nın da bu bölgeden çekilmesi ve Suriye'nin kuzeyinde özellikle Türkmenlerin yaşadığı bölgeyle beraber ciddi bir kamu diplomasiyle Türkiye'nin ağırlığı oluştu. Evet, biz orada yapmış olduğumuz harekat bölgelerinde bulunmaya devam ediyoruz ama biz Suriye'nin güvenliği için orada bulunmaya devam ediyoruz. Tabii ki kendi güvenliğimiz için ve daha rehabilitasyon süreci bitene kadar da orada bulunmaya devam edeceğiz. Birincisi. İkincisi de Türkiye'nin kendi milli savunma sanayisinin sadece askeri olarak değil, hava, kara, deniz savunma ve saldırı sistemleriyle orada bulunması İsrail'in en büyük korkusu. Çünkü diyor ki İsrail bana daha çok yaklaşacak Türkiye. Yaklaşmak ne demek? İsrail'in bu katliam politikasına karşı büyük bir engel oluşma potansiyeli ortaya çıkması demek İsrail açısından. Şimdi Türkiye bu saldırının arkasından İsrail'in meydan okumalarına pabuç bırakır mı? Tabii ki hayır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz kimseye saldırma gibi niyetimiz yok. Ama dedi, siz İsrail bize karşı meydan okuyorsanız, Türkiye'ye saldırma gibi bir hayalleriniz varsa o zaman biz buna misliyle mukabelede bulunuruz dedi. Bu çok değerli ve çok önemli.
büyük bir aslında uyarı niteliğinde. Şimdi dolayısıyla burada Türkiye'nin yeni kurmaya çalıştığı güvenlik mimarisine karşı kendince İsrail'in bir meydan okuması, kendince meydan okuması. Diaspora Bakanı da biliyorsunuz kaç defa söyledi. İşte Naftali Bennett, şimdi bir de seçimler geliyor. Bu seçimler üzerinden bir algı da oluşturmaya çalışıyorlar. Ama Netanyahu'nun işte bu şamata diplomasisinden başka bir şey de görmemek gerekiyor bu meydan okumayı. Ama dediğim üzere hiçbir şekilde bu meydan okumaya Türkiye kesinlikle pabuç bırakmaz. Hocam aslında siz Suriye'nin toprak bütünlüğüne Türkiye'nin verdiği önemden bahsettiniz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da çok önemli açıklamaları olduğu tarih boyunca aslında. Tek tek soracağım hocam. İlk önce bir 2024'te Suriye'nin bütünlüğü korunmalı şeklinde önemli bir açıklama yaptı. Daha sonra 2025'te bölmeye çalışırsanız müdahale ederiz dedi ve kırmızı çizgimiz olduğundan bahsetti. En sonunda bu hafta çok önemli bir açıklama oldu. Mısır ve Suudi Arabistan görüşmelerinde Suriye'nin huzur ve istikrarının tesisine yönelik önemden bahsetti ve Türkiye'nin bu noktadaki verdiği dikkatten bahsetti. Hocam bu 3 nokta üzerinden konuşursak, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne verdiği önemin nasıl bir arka planı var ve niçin bu açıklamalar çok önemli? Şimdi Zeynep Hanım her zaman dile getirdik biliyorsunuz. Suriye'nin toprak bütünlüğü, Türkiye'nin toprak bütünlüğü kadar önemli. Yani komşularımızın toprak bütünlüğü, İran açısından da bu geçerli. Dolayısıyla Suriye'nin bir teröristan, bir terör yuvası haline gelmemesi için Türkiye zaten 15 yıldır mücadele ediyor. Yani Arap Baharı süreci başladığı Suriye İç Savaşı'ndan beri biz bu mücadeleyi veriyoruz. Şimdi Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz demesi aslında bu toprak bütünlüğü gerçeğinden de daha öteye gidiyor Türk devlet siyaseti bakımından. Şimdi Suriye'nin toprak bütünlüğü ne demek? Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin sınır güvenliği ve aynı zamanda Türkiye'nin milli güvenliği. Şimdi buradan hareketle eğer toprak bütünlüğü tesis etmek ve İsrail'in desteklediği SDG, YPG yapılarına karşı ve bundan sonra oluşabilecek herhangi bir terör boşluğuna karşı, güvenlik boşluğuna karşı ulaşabilecek bir terör dolgusu ve şu da bence önemli, ordu içinde ordu kesinlikle kabul etmiyoruz. Türkiye, Suriye Milli Ordusu içerisinde YPG silah bırakacaksa, kendisini Suriye hukukuna emanet edip bırakacaksa terör örgütünden desteklemeyi veya terör örgütü mensubu olmayı, bu başka mesele ama biz ordu içinde ordu olacağız. Biz zamanı geldiğinde ayaklanırız, şaraya darbe yaparız gibi veya şaraya başka siyasetçileştirip darbe yaparız gibi hayalleri varsa bunu da kesinlikle Türkiye kabul etmiyor. Zaten bunda takipçisiyiz. Yani başka dönemlerde bunların yaşanmaması için 10 sene, 20 sene, 50 sene olmaması için Türkiye bunu takibinde. Bunu da bırakmayacaktır. Kabul etmeleri gerekiyor. Yani hocam bu belli aralıklarla hatırlatmaların aslında bunun Tabii. bir hatırlatma olduğunu, mesaj olduğunu söylüyorsunuz. Kesinlikle öyle. Biz bu hatırlatmayı bu sene de yapacağız, seneye de yapacağız, 5 sene, 10 sene, 20 sene yapacağız. Yapmak zorundayız Zeynep Hanım. Çünkü yine ifade edeyim. Ordu içinde ordu veya Suriye'ye biz istediğimiz zaman darbe yaparız. Biz hala YPG'yi tabela olmasa bile içeride tutuyoruz. Terör örgütleri İsrail'le biz bağlantımız devam edecek. Dirsek temasımız gibi şeyler söz konusu olmaması için biz bu süreci mümkün mertebe içinde olmaya gayret ediyoruz. Ve İsrail'in Suriye'nin zayıflığından faydalanarak yapacağı başka müdahaleler. Bunun önüne geçmek. Yani ben şu teklifi ilk başta da söyledim. Belki o zaman yanlış anlaşıldı ama şimdi dile getirildiğini de duyuyorum bazı yerlerde. Şam başkent taşınabilir. Başkent Halep'e gelebilir. Eğer İsrail'in kuşatması, saldırıları Şam'ın güvenliğini çok daha büyük tehdit altına alırsa, Ahmed Eşşar'ın ve oradaki devlet kurumlarının selameti tehlikeye girerse bence kuzeye taşınabilir. O zaman Türkiye'nin güvenliği altına girecektir. En kötü senaryodan bahsediyorum. Yanlış anlamayın. Ama İsrail'in bu boşluklardan faydalanarak ben İdlib'e saldırdım. Ben Şeyh Dağı'nı işgal ettim. Ben şu köylere girdim. Ben Dürzileri ayaklandırıyorum. Ben Davut Koridoru'nu açıyorum. Böyle bir şey yapma hakkı yok. Söz konusu da olamaz. Şimdi dolayısıyla burada Suriye'nin bütünlüğünü hedef alan İsrail'in temel tehditlerden biri. Yani İsrail'in temel tehditlerinden biri Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef almak. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye, İsrail'in bir sonraki saldırılarını önlemek bakımından Sayın Hakan Fidan'ın yapmış olduğu bu açıklamaların çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani SDG, YPG'nin Şam'a entegre olması, Suriye'nin yeniden tek devlet halinde gelebilmesi tüm kurumlarıyla ve İsrail'in Suriye'nin yeniden güçlü ve egemen bir devlet haline gelmesi engellemek için neler yapabileceği? Bu soruların da cevabının muhakkak bulunması gerekiyor ki önlem alınabilsin. Ama bizim baktığımız kadarıyla ve değerlendirdiğimiz kadarıyla Sayın Hakan Fidan'ın görev süresinde, istihbarat başkanı olduğu dönemde, Sayın İbrahim Kalın'ın MİT Başkanlığı dönemi ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, yani hep sahadaydı zaten bütün devletimiz. Sayın Cumhurbaşkanı da sahadaydı. Dolayısıyla bu sahada olmamız aslında İsrail'i büyük rahatsız ediyor ve Sayın Hakan Fidan'ın ifade ettiği gibi biz toprak bütünlüğünü korumak ve göreceksiniz inşallah Suriye'de her şey güzel gidecek. Mekke Paktı'na da
Mekke ittifakına da Suriye de girecek. Hocam ben de bunu soracaktım. Aslında Mısır ve Suudi Arabistan görüşmesinde özellikle Suriye konusunu açmasının bir sebebi var mıydı sizce Hakan Fidan'ın diyecektim. Bu Mekke Anlaşması'na da galiba bir gönderme. Bence kesinlikle. Kesinlikle öyle. Çünkü şimdi biz hep söyledik ya, Mısır da bu paktın içinde olmalı ki hani şöyle güzel bir söz var. Güzel dedim, hani gerçek bir söz var. Suriye'siz savaş, Mısır'sız barış olmaz. Şimdi demek ki Suriye'deki savaş Mısır'daki barışla beraber, yani Mısır'ın da katılacağı bir barışla ancak gerçekleşecek. Ben yine söyleyeyim, İran'ın da katılmasını arzu ederim. İnşallah onlar da şu provalarını bir düzeltsinler, rotalarını düzeltsinler. Şimdi böyle bir mesajın verilmesi önemli çünkü orada bir kara delik oluşuyor. O kara deliğin oluşmaması için bu pakta bizim beraber olmamız gerekiyor ve bütün mezhebi, ideolojik her şeyi kenara bırakmamız lazım. Etnik her şeyi kenara bırakmamız lazım. Bizi birleştiren tek harç çimentonun, coğrafyanın ta kendisi. Biz bir Mezopotamya medeniyeti izlememiz lazım. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da hep demedi mi bunu? Bizim dinimiz ne Sünniliktir ne Şiiliktir dedi İran'daki kışkırtmalara karşı. Çünkü bizi hep ideolojik böldüler. Sizin mezhebiniz başka, bizim mezhebimiz başka. Tamam ama bizi birleştiren bir coğrafya var. Bunun üzerinden siyaset üretemezsiniz. Dolayısıyla Zeynep Hanım ben önemli görüyorum ve Sayın Hakan Fidan'ın vermiş olduğu mesaj, mekansal mesajda aynı zamanda işte o Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriye'nin demokratikleşmesi ve dediğim üzere herhangi bir terör örgütünün bir daha orada yuvalanmaması üzerine de bir güvenlik şemsiyesinin oluşması anlamına geliyor. Hocam aslında bu saldırı gerçekten coğrafi konumların önemiyle alakalıydı. En çok da bu konuşuluyor. Asıl saldırı sebebinin Türkiye'nin bölgedeki varlığından rahatsız olması İsrail'in deniyor sıkça. Ve operasyondan önce de Türkiye'ye haber verilmedi. Neden İsrail bu kadar rahatsız sınırdaki varlığından Türkiye'nin? Çünkü dedim ya, bu Arz-ı Mevud önündeki en büyük engel Türkiye. Ve Arz-ı Mevud'un gerçekleşebilmesi için de Suriye'nin parçalanması gerekiyor, bölünmesi gerekiyordu. Hatta onların şöyle bir söylemi vardı biliyorsunuz. İşte Nil ile Fırat arası bizim Arz-ı Mevud, Tanrı'nın bize vaat ettiği, inandıkları o şey. Bir de Dicle ile Fırat arası. Orası kimin olacak? Teröristan. Yani orayı da biz PKK'ya vereceğiz, YPG'ye vereceğiz hadisesiydi. Şimdi buradan baktığımız zaman özellikle Türkiye'nin sınırda kendi güvenlik hattını oluşturması ve İsrail'in PKK'yı, YPG'yi kullanarak orada hem Şam'ı tehdit etmesi hem Türkiye'ye meydan okuması ve oradaki halkı korkutarak, hatırlayın oradaki köyler YPG tarafından nasıl esir alındı ve nasıl oraların kurtarıldığını hep canlı yayınlarda gördük. İnsanların günlerce aç susuz mahallelere hapsedildiğini YPG tarafından görmedik mi? Ne oldu? Suriye ordusu oradaki insanları kurtardı ve gördük ki Türkiye'nin yürütmüş olduğu kamu diplomasisi bölge aşiretlerini, Kürt aşiretleri dahil olmak üzere YPG'nin, PKK'nın artık algı operasyonuna karşı vermeyecek şekilde bir hizalanmaya çekti. Yani yerel halktan destek alamaz hale geldi PKK ve YPG ve diğer terör örgütleri. Şimdi tabii ki Türkiye'nin oradaki varlığı İsrail'i rahatsız edecektir. Bir de su hadisesi var, su meselesi. Bakın Fırat, Dicle, Mezopotamya'nın 3 tane mavi kanı var Zeynep Hanım. 3 mavi kan diyorum ben. Çünkü 3 tane medeniyetleri besleyen binlerce yıldır su kaynaklarından bahsediyoruz ve ikisi bizden doğuyor. Fırat ve Dicle. Şimdi İsrail'in aslında en büyük politikası su politikası. Biz suyu konuşmuyoruz pek. Ama bu siyasetten önce su geliyor. Çünkü İsrail'in varlık sebebi ve geleceğe dair kendi hegemonyasını, kendi krallığını kuracağı hadise su krallığı üzerinden geleceğine inanıyorlar. İzleyenlerimiz araştırabilir. Ürdün suları, Gazze su kaynakları, Teberiye Gölü ve oradaki tüm ana kılcal damar su kaynaklarını kendilerine bağlamak suretiyle Gazze'yi susuz bıraktılar. Hatırlayın, kuyuların altındaki suları yıllarca sondajladılar. Susuz kaldı Gazze. Şimdi PKK, YPG'yi Dicle Fırat arası tutmak suretiyle o anlamda Türkiye'ye karşı büyük bir su savaşı veya su meydan okuması olacaktı. Bunların da önüne geçildi. Yani suyun da siyaseten kullanılmasını İsrail tarafından önüne geçti Türkiye ve dolayısıyla buradaki varlık Türkiye açısından büyük tehdit oldu. Bu refleksif saldırılar da biraz evvel Ebu Zuhur üst bölgesine yapılan saldırı gibi bunların benzerinin de olabileceğinden de bahsetmemiz gerekiyor Zeynep Hanım. Hazırlıklı olmak gerekiyor çünkü sıkıştıkça İsrail daha çok refleks verecektir Türkiye'ye karşı. Bakın farkındaysanız artık rota Türkiye'ye döndü. Yani bizi çünkü diyor ki Türkiye sen benim oyunumu bozuyorsun. Yani bunlar hep senin yüzünden oluyor. Onun için bizi de başka yerlerden sıkıştırmaya çalışıyorlar. Adalar Denizi'nden, Kıbrıs'tan, Karadeniz'den, Ukrayna Savaşı'ndan. Şimdi diyorum birileri biz Ukrayna tarafında taraf göstermeye çalışıyor. Ukrayna Gönüllüleri Koalisyonu. Bence yanlış. Biz Ukrayna Savaşı'nın tarafı değiliz. İran Savaşı'nda. Türkiye herhangi bir İran'ın şimdi ambargolardan bahsediliyor. Ambargo olursa Türkiye kuzey sınır bölgesinden İran'a ambargo uygulayabilir. Yani bizi sürekli bir cepheye çekme dertleri var. Ben yine söylüyorum. Türkiye Ukrayna-Rusya Savaşı'nın tarafı değildir. Türkiye aynı zamanda İran Amerika Birleşik Devletleri Savaşı'nda tarafı değildir. Türkiye'nin taraf olduğu tek şey var, o da barış.
barışın tarafıdır. Barış nasıl tesis edilecekse Türkiye o yönde hareket edecektir diye düşünüyorum. Hocam biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak bir açıklama yaptı ve dedi ki Washington, Türkiye, İsrail ve Suriye arasında bir çatışma olmaması için bir iletişim mekanizması kurguluyor, bir plan yapıyor. Bu nasıl bir şey olacak hocam? Şimdi tabii Tom Barak heyecanlandı. Amerika Birleşik Devletleri heyecanlandı. Ya İsrail ile Türkiye'ye karşı karşıya mı geliyor şeklinde, ki bu bence Amerika'nın istediği en son şey. Dolayısıyla böyle bir aslında mekanizma önerdi. Şimdi bu Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Suriye arasında, yani en azından Suriye sahasında bir çatışma olmaması için bu mekanizmayı deconfliction mekanizma olarak ifade ediyorlar İngilizce'de. Yani çatışmasızlık mekanizması. Peki bu nasıl oluşacak? Yani bu bir ittifak mı? Değil. Bir anlaşma mı? O da değil. O zaman baktığımız zaman tarafların askeri faaliyetlerinin yanlışlıkla birbirlerine çarpmaması. Yani bir cerrahi düzen, aslında mikro cerrahi bir düzen oluşturmaya çalışılıyor. Şimdi mesela işte Türkiye Suriye'ye işte asker veya işte efendim bir askeri bir ihtiyaç durumunda bir müdahale söz konusu olduğu zaman işte İsrail'in de bu bölgede operasyon veya bir saldırı, onlar operasyon diyor ama İsrail saldırıdır sonuçta, başka bir ülkenin toprağına saldırıdır. Ve Şam devletinin askeri gücünün de burada buna vereceği karşılık. Şimdi bunu nasıl dengeleyecekler? Yani bunu nasıl önüne geçilecek? Şimdi bakın şurada ayrım yapmamız lazım Zeynep Hanım. Türkiye Şam hükümetinin davetiyle orada. Biz işgal etmiyoruz, biz ilhak etmiyoruz, biz saldırmıyoruz. Ama İsrail saldırıyor. Yani Tom Barak'ın bunun farkına varması lazım. Yani çatışmasızlık zon diyorsunuz. Yani ama bunun bilmesi de Tom Barak. Ya İsrail saldırıyor devlete. Yani bunu siz İsrail'in operasyon hakkı olarak göremezsiniz. Yani dolayısıyla burada bir yanlışlık var. Aynısı Lübnan'da da geçerli. Filistin, Gazze, zaten Gazze'yi 70 yıldır söylüyoruz. Lübnan'a da aynı şekilde 70 yıldır, 60 yıldır söylüyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman o zaman bu iletişim, yani ön bildirim kanalı olduğunda, şimdi Türkiye bunu tamam biz müttefik, NATO üyesiyiz ama İsrail ne diyecek? Ben Ebu Zuhur'a bir daha saldırıyorum. İdlib'e saldırıyorum, haberiniz olsun. Amerika'da Türkiye işte bak buraya, hayır böyle bir şey olmaz. Kusura bakmayın, ben kendi açımdan söylüyorum, böyle bir şey çok anlamsız. Çünkü İsrail saldırıyor. Aradaki fark bu. Uluslararası hukuka göre İsrail suç işliyor ama Türkiye Şam hükümetinin davetiyle orada ve yani Türk askeri orada güvenliği sağlamak üzere, düzeni sağlamak üzere orada. Yani dolayısıyla ben buna bir anlam veremedim. Yani bu bir kırmızı hat diplomasi değil. Kuruşev'le Kennedy arasında Küba krizinde kurulan kırmızı hat diplomasi değil bu. Bu bence Amerika Birleşik Devletleri'nin işte bu güç dengesinde hakemlik yapmaya çalışıyorum diyor ama bir taraftan da şu mesajı veriyor bence subliminal, bilinçaltı olarak. İsrail'in de Suriye'de hakkı var. Bak, bu çok bence önemli. İsrail'in de Suriye'de hakkı var diyor. Demiyor ama bununla beraber demiş gibi oluyor. Benim Tom Barak'ın anlamından şunu görüyorum. Hani Tom Barak şunu söyleseydi, efendim işte Türkiye, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri arasında bir hat kuracağız biz. Buradaki işte PKK faaliyetine karşı, başka terör ve istikrarsızlığa karşı bir kırmızı hat diplomasi, bir tamam ama İsrail ne alaka? Yani ben onu çözemedim Zeynep Hanım. Dolayısıyla ben burada bir barış anlaşması görmüyorum ama bir bölgesel radar görüntüsü üzerinden Tom Barak'ın burada bir savaş olmasın, aman İsrail ile Türkiye savaşmasın, aman işte Suriye'de bir düzen kurduk zarar görmesin diyerek bir işte ara faz dönem, bunun da bir çatışmasızlık veya bir iletişim kanallarıyla kurmak gibi geliyor. Ama dediğim gibi burada fark şu: Türkiye Suriye'de işgalci değil, Türkiye Suriye'de davetli orada ama İsrail bölgeye saldırıyor, katliam yapıyor, işgal ediyor. Bunun iletişimi olmaz. Hocam aslında Tom Barak bir yandan da Türkiye'nin sağduyusu sayesinde bu olayın büyümediğini ve daha sakinleştiğini de söyledi. Aslında Türkiye'nin buradaki ılımlı tavrına da bir vurgu yapmış oldu. Ama bir yandan da İsrail'i de bunun üzerinden durdurmak istiyor gibi. Yani böyle bir mesaj da veriyor gibi. Evet. Aslında bu iletişim mekanizmasında Türkiye'yi denge unsuru olarak kullanarak İsrail'i durdurmaya çalışacak diyebilir miyiz? Ve İsrail dinleyecek mi sizce onları bu anlamda? Şimdi bu tabii ki bir bakıma bir pencere olabilir. Çünkü şöyle bir görüş de geldiğini hatırlıyorum Amerika tarafından. Bu Ebu Zuhur saldırısına karşı Türkiye dengeli bir karşılık verebilirdi aslında dendi. Şimdi bu da enteresan manidar. Bir karşılık hani Türkiye vermesini verebilirdi dendi. Bir bakıma bunu tabii açısından değerlendiriyorum. Donald Trump açısından değerlendiriyorum. Donald Trump Netanyahu'dan sıkıldı. Gerçekten sıkıldı, yani bıktı. Bunu halk tabiriyle böyle söyleyebiliriz. Ve İsrail'in bu saldırganlığına karşı aslında Mekke İttifakı ve Suriye'deki denge de, istikrar da Amerika açısından önemli. Şimdi bu durum Türkiye'ye işte bu Tom Barak'ın dediği mekanizma üzerinden İsrail'i baskılayacaksa o zaman başka bir şeyden bahsederiz, başka bir şeyden konuşuruz. Hatta ne dedi Tom Barak? Gereksiz bir tırmanma ve derin kaygı duyuyoruz dedi. Hakkı vardır, şöyledir falan demedi. Şimdi bu derin kaygı üzerinden okuma yapacak olursak Donald Trump şunu mu istiyor? İstikrarlı bir Suriye, Türkiye ile çatışmayan bir İsrail ve yeni bölgesel bir savaşın çıkmaması. Bunu istiyorsa takip edeceğiz. Bakalım o mekanizma bu işe yarayacak mı? Ama hayır, İsrail önceliği farklı, kendi güvenliğini sağlamak üzere arada sırada bu saldırıları yapar ama haber versin. Haber versin ki saldırı zamanında Türkiye'de orada olmasın diyorsa o başka bir şey.
Yani ikisi arasında bence bir fark var. Ama İsrail diyor ki kendince işte ben bir tehdit oluştururum, o tehdide müdahale ederim. Ben o tehdit müdahale artık ortadan kalktı dersem kalkmıştır. Çok anlamsız. Zaten İsrail'in hukuk tanımaz, katliamcı, saldırgan politikasının herhangi hukuki maddeye bağlamamız imkansız Zeynep Hanım. Artık bunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla toparlamak gerekirse artık Suriye'nin silahsızlandırılmış, işte zayıf pozisyonundan artık yavaş yavaş güçlü bir Suriye, Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri, İsrail'in işgal ettiği topraklar ki Golan Tepeleri de dahil olmak üzere çekilmesi ve dediğim üzere savaş tazminatı mı, savaş suçları mı ne olacaksa bir uluslararası mahkeme önünde bu suçların sorumlularının derhal hesap vermeleri. Başka türlü bu bölgede barışın ve dengenin tam olarak sağlanması zor. Hocam çok teşekkür ederiz. Videomuzu buraya kadar izleyen seyircilerimize tekrar abone çağrımızı yapalım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim.